Evet, Buluşma Noktası TV5 ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor. Trump-Erdoğan görüşmesi ve Trump-Netanyahu görüşmesi üzerine Orta Doğu süreçlerini konuşmaya devam edeceğiz. Stüdyoda iki konuğum bizlerle beraber ve birazdan yine bağlantımız olacak. Muhammed Acar gazeteci bizlerle beraber olacak. Canan Hanım, size dönelim hemen isterseniz. Şimdi Trump-Netanyahu görüşmesinin sonuçlarını siz de canlı buradan takip ettiniz ve üzerine de konuştuk. Bu 21 maddenin 20 maddesi geçti sanırım. Kendi arasında geçti diyelim. Trump'la Netanyahu arasında. Üçüncü bir taraf olan Hamas'a da bu sunulacak şimdi ama kabul etmezse biz gerekeni yapacağız dedi Trump. Bu şu demek olabilir mi? Yani 7 Ekim bir milat da aslında. Bugüne geldiğimizde de Trump-Netanyahu görüşmesindeki bu 21 maddelik süreç sonrasında Hamas eğer bunu kabul etmezse Orta Doğu'da yeni bir süreç başlar mı? Maalesef çanlar çaldı. Artık görünen bu. Hamas'ın bunu kabul etmesi mümkün gibi çok fazla gözükmüyor. Açıkçası ben de zaten çok kabul edilebilir bulmuyorum. Biraz önce de zaten izah ettim. 21 madde denildi. Hangi madde düştü onu daha bilmiyoruz. Basına açıklamadılar. Özellikle Hamas'ın silahsızlandırılması ve esir takası üzerinde durulmuş. Şu an için tabii çok yeni, daha 5-6 dakika oldu açıkladı. Belki en fazla 10 dakika. Açıklanan maddeler bunlar. Şimdi Trump'ın Savunma Bakanlığı'nı Savaş Bakanlığı yaptığını biliyoruz. Evet. Şimdi birkaç gün önce Birleşmiş Milletler'de Netanyahu'nun konuşması vardı ve bu konuşmasında her zaman olduğu gibi yine böyle haritaları çıkardı. Düşmanlarına, dostlarını belirledi her zaman yaptığı gibi. Ve bu haritalarda özellikle Yemen vurgusu vardı. Evet. Tik atıyordu. Yemen vardı, Irak vardı, Suriye vardı, İran vardı. Tehdit. Evet. Bu hattı böyle kendisine açtı. Muhammed Bey de geldi hattımıza. Hemen Muhammed Bey'e hoş geldiniz diyelim. Muhammed Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkürler Abdülhalim Bey. Tüm konuklara da selamlar. Evet. Kara listeye aldı. Kara listeye aldı. Şimdi nereleri kara listeye aldı? Hani biraz önce bahsettim ya ben, bu Akdeniz Havzası çok önemli. Önümüzdeki dönemde dünya ticaretinin kalbi olacak. Çünkü Çin'in buradan çok fazla yatırımı var ve Çin'in bu yolu çok fazla kullandığını biliyoruz. Amerika-Çin rekabetini biliyoruz. Özellikle Yemen, bakın Yemen'e kesinlikle savaş açılacak ve asla Amerika Birleşik Devletleri Yemen'i rahat bırakmayacak. Bunu buradan bir kere söylüyorum. Diğer kanallarda da çok söyledim. İleride gelir konuşursunuz. Neden? Dünya ticaretinin %20'si Yemen'den dönüyor. Şimdi her ne kadar İsrail kendi vatandaşlarına Siyonizmi pompalarken dini bir takım idoller üzerinden hareket ediyorsa gerçekte olay aslında dinle alakalı %100 değil. Gerçekte Orta Doğu'nun çok büyük yeraltı kaynakları var. Nadir elementleri var, petrol var, doğalgaz var ve en önemli ticaret yolları buradan geçiyor, su var. Şimdi iklim krizi diyoruz, dünya ısınacak diyoruz, eksen kayması olacak diyoruz. Bu bölgenin önemi daha da artacak. Amerika Birleşik Devletleri bu bölgeye hakim olmak istiyor. Çünkü Trump'la birlikte başlayan dönemde MAGA ideolojisi var. MAGA neydi? Make America Great Again. Yani Amerika'yı tekrar büyük yapacağız. Peki Amerika'yı büyük yapmak ne demek? Biz Great kelimesini Great Britain'dan biliyoruz. Hani biraz önce bahsettim ya, dünyayı saran, güneş batmayan imparatorluk. Amerika Birleşik Devletleri de İngiltere'nin çocuğuydu. Ve şimdi diyor ki artık dünyayı ben yöneteceğim. Dolayısıyla Trump yönetime geldiği an itibariyle nereye ilk önce gönderdi, nota gönderdi? Kanada'ya gönderdi. Bakın, Meksika'ya gönderdi, Grönland'a gönderdi. Çok alakasız coğrafyalara gönderdi. Yani kendi bayrağını dünyanın geneline yaymak için, dünyayı dominant hale getirmek için bir çalışma içerisinde ve Orta Doğu Trump için çok önemli. Asya'ya açılan kapı olduğu için, Afrika'ya açılan kapı olduğu için çok önemli. Orayı asla bırakmayacak ve bunu da kiminle yapıyor? İsrail'le yapıyor. Evet. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte hızlanacak. Bu 20 madde geldi. Geçmesi mümkün değil. Ancak hepimiz biliyoruz ki E1 projesi var. E1 projesi neydi? Batı Şeria'nın ilhakını içeren projeydi. Ve 2 hafta önce Katar'dan çok büyük mühimmat sevkiyatı yapıldı. Nereye? İsrail'e yapıldı. Çok önemli tanklar gittiler ilhak için. Ve yine 6 milyar dolarlık Amerika Birleşik Devletleri'nden önümüzdeki 2 seneyi kapsayacak silah satışı yapıldı İsrail'e. Fakat silah satışında İsrail'den para alınmayacak. Amerika hibe olarak onu yine kendi parlamentosunda, kendi içerisinden geçirecek. Peki bu kadar silahı Amerika neden durmadan İsrail'e gönderiyor? Sadece bir avuç Gazze için mi?
Ya da işte hani şu son günlerde çok geçiyor ya, peynirdeki deliklere benziyor artık maalesef Batı Şeria. Batı Şeria için değil, plan çok daha büyük. Hani dedi ya, artık savunma değil savaş bakanlığı. Artık Amerika Birleşik Devletleri burada dominant olmak istiyor. Dolayısıyla İsrail de kendi müttefiki olduğu için bunu ancak İsrail eliyle yapar. Yalnız Amerika'nın bir taktiği var, her zaman bunu uygulamıştır. İyi polis, kötü polis. Her zaman şu anda kötü polis İsrail, iyi polis Amerika gibi gözüküyor. Ancak olay aslında İsrail ile alakalı değil. Amerika, İsrail. Ona artık şey diyoruz ya, İsro-Amerikan, yani Afro-Amerikan vardı. İsro-Amerikan birlikteliği. Dolayısıyla bu süreç çok daha kanlı bir hale evrilecek gibi gözüküyor ki Mısır'da o yüzden acil bir şekilde İslam İşbirliği Teşkilatı'nda ordu kurulmasını talep etti. 20.000 kişi bu orduya tahsis edeceğini söyledi ve birlik olmaya çağırdı. Halbuki Mısır'a baktığımızda geçen ay daha 3,5 milyar dolarlık anlaşma yapmıştı İsrail'le ve İsrail'in bölgedeki en büyük müttefiklerinden biriydi. Refah kapısını artık konuyu bile açmıyorum, yaptıklarını açmıyorum. Ancak anladı ki artık Mısır ilhak olacak. Dolayısıyla paçası tutuştu. Maalesef Orta Doğu'yu çok güzel günler beklemiyor. Beklemiyor. Adeta Pandora'nın kutusu açıldı. Yani öyle görünüyor. İyi günler dediğiniz gibi Orta Doğu'da bizi beklemiyor gibi görünüyor. Muhammed Bey, size dönelim isterseniz. Siz de bu arada takip ettiniz sanırım Trump-Netanyahu görüşmesindeki maddeler üzerinden değerlendirmelerde bulunuyoruz. Trump ve Netanyahu kendi arasında tabii ki bu maddeleri onayladılar. Şimdi Hamas tarafına sunacaklar. Dünyanın gözü önünde zaten 2 yıldır devam eden bir soykırım var. Hiç kimsenin, halklar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sumut filosu bunun örneklerinden bir tanesi. Daha önce de gemiler gitmeye çalıştılar ama İsrail'in uluslararası sularda engelleriyle karşılaştılar. Şimdi Sumut filosu yola çıktı. 280 mil kaldı Gazze'ye ulaşmasına. Bir yandan şu anda da Trump'la Netanyahu Gazze ile ilgili planları konuşuyorlar. Kendi aralarında dediğimiz gibi maddeler arasında anlaşmaları sağladılar ama Hamas tarafına şimdi bu maddeler önlerine sunulacak. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Gazze'yi, Orta Doğu'yu ne bekliyor? Öncelikle şunu belirtmek lazım ki Amerika ve İsrail'in baş başa verip belirlediği bir plan, iki tarafın istişare ederek belirlediği bir plan değildir. Tek tarafın verdiği bir plandır. Amerika ve İsrail aslında aynı şeyden bahsediyoruz. Aynı şeydir. Birbirinden hiçbir farkı yoktur. O yüzden Amerika arabuluculuk ediyor da İsrail de işte Hamas'ı barıştırmaya çalışıyor, Gazze'yi barıştırmaya çalışıyor gibi bir yaklaşım kesinlikle doğru değildir. Baştan yanlıştır, sakattır zaten. Dolayısıyla burada bir dayatma durumu söz konusu. Hani belki benden önce diğer konuklar bilmiyorum benzer şeylere değindiler mi, tekrar olur mu ama Siyonist projenin her zamanki ayak oyunları diyebiliriz buna en basit tabirle. Şimdi maddeler, birçok madde var. 20 madde mi? 20 ya da 21 madde olması lazım. Şimdi bu maddelerin hepsini okumaya bile gerek yok. Gazze direnişten arındırılacak deniyor mesela. Direnişten arındırılacak. Peki ne karşılığında? İşte rehineleri de serbest bırakacak, silahlarını da bırakacak Filistin direnişi, Hamas ve diğer direniş fraksiyonları silahlarını da bırakacak. Ne kaldı geriye? Teslim olacaksınız. Daha sonra ne olacak peki? Daha sonra da bizim istediğimiz gibi Gazze'yi bizler dizayn edeceğiz. İsrail de oradan kademeli olarak güya çekilecek. Yani bu bir anlaşma değil. Bu bir dayatma. İsrail bunu yazmış. Netanyahu ile Trump beraber yazmışlar. Şu anda da iki taraf var çoğunlukta. Yani ABD ve İsrail. Şimdi üçüncü taraf olan Hamas'a bunu sunuyorlar. Bakalım Hamas kabul edecek mi? Gibi bir perspektif sunmaya çalışıyorlar. Bu bir oyun. Bu bir oyun, olacak şey de değil. Bu bir barış planı falan değildir asla. Yani burada şimdi KJ'lerde tabii barış planı falan yazılıyor ama bu bir barış planı değil. Bunun tam adı teslimiyet planıdır. Teslimiyet dayatması yapılıyor. Bunu her yerde yapıyorlar. Sadece Gazze'de de değil. Bakın Lübnan'da bir süredir işletilmeye çalışılan bir süreç var. Orada da Lübnan'daki şimdi hep ne derlerse yapan bir hükümet var. Orada da Hizbullah'ı silahsızlandırmaya çalışıyorlar. Yani kendilerine 7 Ekim 2023'ten sonra kurşun sıkmış olan kim varsa silahlarını bıraksın diyorlar. Biz rahat edelim. Bize karşı silah kullanılmasın. Pasif, boyun eğdirilmiş,
belki adında Filistin olan, hani yeri geldikçe bunu söylemeye çalışıyorum, bu şey değil. Onlar Filistin'in adına karşı değiller aslında. Filistin olsun sizin devletiniz yine diyebilirler. Sizin bir bayrağınız da olsun. Olsun, sıkıntı değil. Ama sizin silahınız olmasın. Bize karşı tehdit olmayın. Biz orada sinsi bir şekilde nasıl Batı Şeria'yı ilhak ettiysek, etmeye devam ediyorlarsa hala, aslında işgal diyebiliriz buna. Aynı şekilde Gazze'deki planlarımızı da bu şekilde sürdüreceğiz. Sürdürürken de bize karşı duracak bir güç burada olmasın. Bunu istiyorum. Tablo bu. Çok net tablo görebilen için. Şimdi bu dayatmayı nasıl yapıyorlar? İslam ümmeti, İslam ülkelerini yönetenler bunu nasıl sindirebiliyorlar? Acaba ne diyecekler şimdi? Mesela bunu merak ediyorum. Ne diyecekler? Bu arabuluculuk yapanlar, bu körfez ülkeleri. Mesela ne diyecekler bunlara acaba? Ya biz Gazze'deki yönetimi meşru bir yönetim olarak görüyor muyuz, görmüyor muyuz? Öncelikle bunu sormamız lazım. Gazze'deki Hamas aslında o bölgenin halkı tarafından seçilmiş olan bir yönetimdir yani. Gayrimeşru falan değildir. Dünyaya Amerika ve batılı güçler tarafından bu şekilde servis ediliyor. Bunlar terör örgütü. Bunlar işte eli silahlı, kanlı şeyler falan. Eli kanlı terör örgütleri böyle servis ediliyor dünyaya. Böyle tanıtılmaya çalışıldı bugüne kadar. Ama böyle değildi. Bunlar o bölgenin gerçek dinamikleriydi. Kendi kendini yöneten bir bölgeydi Gazze. Şimdi biz Müslümanlar olarak bunu bu şekilde kabul ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Bu soruyu da sormamız lazım. Eğer bunu bu şekilde kabul ediyorsak, İsrail'in ve Amerika'nın şimdi barış planı diye bize yutturmaya çalıştıkları bu teslimiyet planının da karşısında durmalıyız. Öyle mi olacak? Maalesef çok ümidim yok. Yani İslam ülkelerinin yöneticilerinden çok ümidim yok. Muhtemelen bu plan bir şekilde, bu plana ya sessiz kalınacak birçoğu tarafından, ya sessiz kalınacak ya da bunun gerçekleşmesi için hatta bakın kabul edin ya böyle bir fırsat. Zaten bitme noktasına geldiniz. Için, evet zaten bitme noktasına geldiniz vesaire denilerek zorlanacak hatta direniş bunu kabul etmeye zorlanabilir. Çünkü şimdi bu Filistin'i tanıma kararları vesaire oldu ya, orada da birçok yanılgıya düşülebiliyor. Bu hangi Filistin'i tanıma kararları? Mesela batılı ülkelerin, tamam diplomatik açıdan güzeldir, Filistin'in adının yücelmesi, daha fazla duyulması açısından bunlar güzeldir ama şimdi oradaki Filistin de Hamas falan değil. Şimdi sade vatandaş bunları bazen çok ayıramayabiliyor. Evet. Oradaki Filistin aslında işte Mahmut Abbas'ın yönettiği gibi bir Filistin'den bahsediyor. Filistin, evet. Mahmut Abbas da, bitireyim bir cümleyi. Mahmut Abbas da Gazze'deki Hamas'ı ve Filistin direniş örgütlerini, çok affedersiniz, daha birkaç ay önce yaptığı bir açıklamada köpeğin oğulları diye, izleyicilerimizden özür diliyorum, köpeğin oğulları diye isimlendirmiş bir kişidir Mahmut Abbas. Evet. Şimdi böyle bir Filistin hayali var onların. Maalesef. Böyle bir Filistin olursa onlar için sıkıntı olmaz. Onların istediği bu. Kusura bakmayın, araya girmek zorunda kaldım. Canan Hanım ayrılacak. Başka bir yayına yetişmesi gerekiyor. Biz teşekkür edelim kendisine. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet Muhammed Bey, sizinle devam edelim isterseniz. Şimdi dediğiniz gibi Trump ve Netanyahu'nun planı, dediğiniz gibi Mahmut Abbas'ın yönetiminde olduğu şekliyle bir Filistin isteniyor aslında dediniz. Bunun için zaten şu anda Mahmut Abbas'ın pozisyonunu da ifade ettiniz. Yani Hamas'sız bir Gazze düşünülemez yani, değil mi? Bunu mu demek istiyorsunuz? Evet, düşünülemez, düşünülmemesi lazım. Yani bugüne kadar eğer biz de Hamas'ı Filistin davasının, direnişinin gerçek savunucusu olarak gördüysek, İslam ülkelerinin toplumları ve yöneticileri bunu bu şekilde gördüyse bunu kabul etmemesi lazım. Medya, her ne kadar medya propagandası olsa da işte bu anlaşma aslında köprüden önceki son çıkıştır diye muhtemelen sunulacaktır şimdi. Yani bakın bir fırsat sunuldu. En azından buradan çıkış yapın. Bu zamana kadar bak öldünüz. İsmail Haniye şehit oldu. Evet. Bu uğurda. Yahya Sinvar şehit oldu bu uğurda. Ebu Ubeyde muhtemelen şehit oldu bu uğurda. Daha nice Salih el-Aruri, daha nice şehitler daha. Bu uğurda şehit oldular.
Filistin cephesinden bahsediyorum sadece. Tabii direniş cephesinin birçok şehidi vardı. Farklı cephelerde. Şimdi bunlar ne uğruna şehit oldular? Bunlara nasıl teslim olun diyebilirsiniz mesela? Bu kadar mücadele, bu kadar dökülen kan ve en sonunda bir teslimiyet teklifi. Şimdi Ebu Ubeyde'nin konuşmalarının sonunu hatırlayalım. Allah makamını yüce eylesin. Amin. Konuşmalarının sonunda bu bir savaştır, sonu da ya zaferdir ya da şehadettir diye bitirirdi hep konuşmalarını. Aslında orada koyduğu bir terazi var, bir ölçü var orada. Nedir o? Ya biz ya zafere ulaşırız bu savaşın sonunda, ya ulaşamazsak da şehadete ulaşırız. Bu zaten bizim için daha da yüce bir makamdır. Şeklinde koyduğu bir ölçü var. Yani biraz işin belki şeyine değiniyorum burada ama inanç boyutuna değiniyorum belki ama buna değinmeden yapılan siyasi ve askeri analizler, değerlendirmeler her zaman eksik kalacaktır. Çünkü bu çok büyük bir motivasyondur orası için. Filistin direnişi için. Eğer siz oradaki bu motivasyonu göz önünde bulundurmazsanız yapacağınız bütün askeri ve siyasi değerlendirmeler bir yerde güdük kalacaktır. Bir yerden sonra anlamakta zorlanacaklar. Ki zorlanıyorlar. Bazen televizyon kanallarında farklı değerlendirmeler, yorumcular görüyoruz, izliyoruz. Bir yerden sonra ya bu yapılır mı mesela diyor. Direniş örgütleri için, direniş cephesinde mücadele eden birçok insan var, kahramanlar var. Onlar için ya burada yanlış yapıldı. Ya orada yanlış yapılmadı. O kazandı aslında. Çünkü onun inancında, ideolojisinde sadece yaşamış olduğumuz bu modern zamanın işte savaş kuralları, mantıkla açıklanan bazı normlar vesaire geçerli değil. Bunun arkasında bir inanç yatıyor. O yüzden İsmail Heniyeler, Yahya Sinvarlar vesaire şehit oldular. Bu uğurda şehit oldular. Yani Yahya Sinvar'ın nasıl şehit olduğu gözlerimizin önünde, değil mi? Yani cephede savaşırken şehit oldu. Şimdi böyle bir iradeye deniyor ki hiçbir şey almadan teslim olun. Evet. Hiçbir şey almadan teslim olun. Bu olacak bir şey değil. Bunun sonrasında şöyle bir plan var. Biz söylemiştik, teslim olun dedik, teklif de sunduk. Onlar kabul etmedi. Ne yapalım canım? Artık yani bundan sonra da yapacak bir şeyimiz kalmadı diyecekler. Ve bundan sonrası içinde Amerika'nın güya meşru bir alanı açılmış olacak kendisine. İsrail'e bundan sonra daha da destek vereceğim. Sanki bundan önce vermemiş gibi. Ama daha da destek verecek ve Gazze'yi dümdüz etmek için zaten etmişler de hani halkı iyice oradan sürgün etmek veya tamamen artık olabildiğince insansızlaştırmak için, direnişi de oradan tamamen yok etmek için bir güya bahane geçmiş olacak ellerine. Bunun yolunu yapıyorlar şu anda. Evet. Önümüzdeki tablo bunu gösteriyor. Maalesef buna kanmamak lazım. Evet. Ya bunlar tabii ki önemli konular. Şimdi Bülent Bey, Muhammed Bey'in de söylediklerini ilave olarak şimdi bu anlaşmaya Hamas tarafı büyük ihtimal uymayacak. Yani çünkü Hamassız bir Gazze, Filistin düşünülemez tabii ki. Ama ellerinde esirler de var. Şimdi İsrail gerek havadan gerek karadan hiçbir türlü şu anda dokunamadı. Yani Kassam Tugaylarını Hamas'a yok edemedi. Aslında istediği buydu. 2 yıldır da bunun için uğraştı. Şimdi nihayetinde bir barış anlaşması gibi bir reçete sunuluyor. Trump önderliğinde, Trump'ı yanına alarak. Diyelim ki Trump şimdi İsrail Gazze'ye giremedi, Hamas'ı yok edemedi. Hamas'ın elinde de esirler olmasa hadi diyelim komple yok edilecek. Ama esirler var. Nasıl bir süreç olur? Yani Amerika ile birlikte bir kara harekatı veya hava harekatı planlar mı İsrail? Bu süreç nasıl olur? Şimdi şöyle, konuğumuzun da stüdyoda konuşulanlarla örtüşen bir aslında özet yaptı. O açıdan da teşekkür ediyorum kendisine. Güzel bir özet yaptı. Evet. Şimdi burada zaten bir ayak oyunu olduğu, çok net olduğunu ifade ettik. Birkaç kez ifade ettik. Nedir o? İşte bir İsrail planı var. Bu İsrail planını Trump'a açıklatıyorlar. Sonra bak biz söyledik. Hamas aslında barışa yanaşmadığı oluyor. Bir de üzerine dünya suçlanıyor. Bak siz bir de bunları tanıdınız. Bak bunlar barışa yanaşmıyor. Siz aptalsınız oluyor.
Şimdi niye? Çünkü dünyada daralan bir çember var demiştik en başta, hatırlarsanız. Şimdi o çembere yönelik de aslında bir bilinçli bir propaganda söz konusu. Bak, siz barışı savunmayan teröristleri destekliyorsunuz aslında gibi bir illüzyon ortaya koymaya çalışıyorlar. Şimdi burada Hamas'sız bir çözüm neden mümkün değil? Bunu da belirtmek gerekiyor. Çünkü Hamas'ın bir tabanı var. Yani bir halk hareketi Hamas. Evet. Evet, stratejileri tartışılabilir. Meşru bir halk hareketi. Tabii meşru bir halk hareketi, çünkü seçimlere girmiş. Tabii. Bizzat Condoleezza Rice'ın desteklediği Filistin seçimleri vardı. Şimdi bu arka planı hatırlatalım. Amerika Birleşik Devletleri dedi ki, ey Hamas, sen işte demokrasiyi kabul etmiyorsun. İşte seçim olsun. Onlar da dedi tamam olsun. Neden? Çünkü Hamas Filistin ihvanıdır. İhvan-ı Müslim'in bu konuda esnektir. Yani bazı böyle selefi hareketler gibi hani demokrasi şirktir falan demez. Evet. Demokrasiyi İslami çerçeve içerisinde esnetilebilecek ölçüde kabul eder. Şimdi dolayısıyla ne yaptı? Evet tamam dedi Hamas. Sonra bir seçim yaptılar. Seçimden Hamas Filistin halkının çoğunluk oyuyla seçildi. Başbakan seçildi işte İsmail Haniyeh. Evet. Ve bu sefer dediler ki kendi koydukları oyunda mızıkçılık ettiler. Dediler ki olmaz. Aynı Cezayir'de de darbe yapmışlardı biliyorsun. Evet. 28 Şubat'ta da Erbakan Hoca'ya aynısını yapmışlardı. Yani sistem içerisine buyur gel diyorsun. Adam sistem içerisinde tamam diyor. Oyunu kurallarına göre oynuyor ve oyunu kazanıyor. Bu sefer diyorsun ki kuralları değiştirdim. Sen kazanmaman lazımdı. Yani burada böyle bir tutum gösterdiler. Filistin konusunda da evet aynısını gösterdiler ve bu sefer orada bir iç çatışma yaşandı biliyorsunuz. Ve Batı Şeria işte El Fetihe Gazze'de Hamas'a kaldı. Burada bunun altının çizilmesi lazım. Yani seçilmiş bir hükümeti, seçilmiş bakanları, başbakanı olan demokratik bir şekilde iktidara gelmiş olan insanlardan bahsediyoruz ve siz bu insanların bir kısmını zaten suikastlarla öldürdünüz. Geri kalan kısmı da direnme hakkını en doğal, en meşru, uluslararası hukuk açısından da, İslam açısından zaten meşru da, yani uluslararası hukuk açısından en meşru direnme hakkını terörle itham ediyorsunuz. Ve şimdi de diyorsunuz ki bir Sevr anlaşması adeta yani bu. Evet. Önüne atıyorsunuz, diyorsunuz ki bunu imzala. İmzalamazsam işte bak gördün mü imzalamadı diye de bir de insanlara göstermeye çalışıyorsunuz. Bu şöyle bir sonuç doğuracaktır. Sonuçta bir de bunun üzerine bir de 7 Ekim'den sonra soykırım işlediniz. Yani genosit suçunu bizzat artık tescillendi. Yani uçağınız bile artık Akdeniz'in ortasına falan gitmek zorunda. Yani bazı hava şeylerini kullanamıyorsunuz. Bu derecede suç dosyanız, siciliniz kabarmış ve arkanızda sadece şu an hani en azından alenen ABD var. Şimdi kalkıyorsunuz diyorsunuz ki Hamassız olsun. İyi de şimdi o insanların değil mi öldürülen insanların, şehit edilen insanların çocukları var, akrabaları var, büyük bir öfke var. Yani sosyolojik bir gerçeklik var. Varsayalım ki ben öyle tabii ki düşünmüyorum ama Hamas tamamen hatalı olsun. Hamas bu hikayenin en kötü tırnak içinde olsun, aktörü olsun. Evet. Bu bile bakın, bu böyle bir ihtimal dahi ki %0'dır bu. Gazze halkına bu anlaşmayı dayatmayı meşru göstermez. Neden? Çünkü orada soykırıma uğramış Lancet dergisine göre, biliyorsunuz Lancet dergisi dünyanın en saygın tıp dergisidir. Ve yaptığı hesaplamaya göre Lancet'in 250 bin bakınız en az 250 bin insan yani bu da nüfusun 1/3 demek en az şehit düşmüş. Dolaylı yoldan ya da doğrudan öldürülmüş ve katledilmiş. Evet. Buna sakat kalan, engelli durumuna düşürülen ya da vücut bütünlüğü bozulmasa dahi psikolojik olarak derin travmalara giren geri kalan Gazze halkını saymıyorum. Ve şimdi siz bu halka diyorsunuz ki işte dinler arası diyalog, işte otel kuracağım, Avrupa Birliği'nden işte Tony Blair gelecek, sizi yönetecek diyorsunuz. Yani buna hani kimse inanmaz. Buna kargalar güler derler ya. Böyle bir şey bu. Ki zaten buradaki oyunun sebebi de bu. Buna kimse inanmayacağını da bildiğiniz için aslında bundan daha beterini dayatacaksınız. Yani hiç Tony Blair'i Avrupa Birliği'ni falan da sokmayacaksınız. Öyle bir niyetiniz yok. Orada doğrudan aynen Batı Şeria'da yaptığınız gibi orayı
ya da Golan Tepelerinde yaptığınız gibi orayı ilhak etmeye, orayı tamamen Siyonist yerleşimcilere, Siyonist işgalcilere, sivil görünümlü, üzerinde silah taşıyan o insanlara aslında orayı açmak için bunu yapıyorsunuz. Bu çok net. Ve maalesef biraz önce de okuduk. Daha yeni bir gelişme. Trump da bunu alenen hem de hakaret ederek bütün dünyaya, aptal diyerek bunu açıkladı maalesef. Yani bu daha çok kan dökülmesine, daha çok fazla sorunun aslında, yani bırakın barışı, daha da kangren hale gelmesine yol açacak. Ve bir yandan da çatışmayı körükleyici açıklama. Yani Avrupalı liderleri aptal cümlesini kullanması da Avrupalı liderlerin tabii buna sessiz kalıp kalmayacaklarını da önümüzdeki günlerde tabii ki göreceğiz. Şimdi şöyle bir Muhittin Yıldırım hocamız bir not atmış. İfadesi dediği gibi doğru. Yani konuşmaları Trump'ın ve katil Netanyahu'nun yaptığı konuşmaları dinledim. Çıkardığı sonucu yazmış bize. Netanyahu Trump'a Hamas İsrail'i yendi. Ey Trump, beni kurtar, sen Hamas'la bizzat savaş dedi. Yani bunun açıklaması bu adeta. Trump da benim liderliğimde 21 maddelik Hamas'la bu anlaşmadan sonra yeni savaş planı barış adı altında ilan ettiler. Şu bilinmelidir ki İslam ülkelerinin ve Batılı ülkelerin liderlerinden bu planı kabul edenler de yakın zamanda tarihin çöplüğünü boylayacaktır. Yani bu aslında Orta Doğu'nun ciddi manada şekilleneceğini, Avrupa'nın da aslında bu sürece bu aptal cümlesiyle beraber aslında Avrupa ülkelerinin de ki Birleşmiş Milletler'deki o konuşmasındaki Avrupa ülkesi liderlerine de tavrı da dikkate alındığında aslında Avrupa'ya da meydan okuyor bir yandan Trump. Bir yandan da İslam ülkelerine meydan okuyor. Bu süreç ciddi bir aslında Orta Doğu'da ve Avrupa'da da belki dengeler değiştirecektir. Hani böyle de okunabilir aslında bu konu. Evet, yani şunu sormak gerekiyor şimdi. Bu aptalı biz başka bir yerden de hatırlıyoruz. Yine Trump kullanmıştı. Şimdi hatta siz de söylediniz, duvarına astı adam hatta onu. Sergiliyor. Evet. Şimdi burada şimdi işte Sayın Erdoğan ve diğer İslam ülkeleri, halkı Müslüman olan ülkelerin liderleri ne yapacak? Değil mi? Yani büyük bir, böyle ilginç bir tablo vardı. Şimdi ne yapacaklar? Yani bunu bilmiyor olmaları zaten imkan dahilinde değil de, ama şimdi nasıl bir tavır sergileyecekler? Yani İslam ümmetinin izzeti hiç bu kadar ayaklar altına alınmamıştı. Zaten İslam ümmetinin izzeti bayağı bir ayaklar altına alındı ama uzun yıllardır. Ama hiç bu kadar ayaklar altına alınmamıştı. Adamın biri çıkıyor, bakın adamın biri diyorum artık, yani saygı duyacak hal bırakmıyor çünkü. Adamın biri, Pakistan lideri diyor kendisine, çıkıyor utanmadan kürsüden Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteriyor Trump'ı. Öteki adamın biri kalkıyor, Endonezyalı, Shalom diye bitiriyor konuşmasını. Yok işte ne kadar mübarekmiş aslında İsrail. Bize bunu hikayeler anlatıyor. İslam dünyası nüfusu en yüksek ülkenin ve kardeşlerimizdir. Çok da severim Endonezyalıları ama işte onların başına musallat olmuş olan adam bunu söyleyebiliyor. Ya da işte bizim ülkemizde bir vakit işte dostum Trump dedi diye sırf Sayın Cumhurbaşkanı bazı kalemşörler Trump güzellemeleri ne okuduk biz, yani bu gözler bunu gördü. Trump'tır da Trump bir Trump şeyi aldı da gitti hem ekranlarda hem de başka mahfillerde. Şimdi dolayısıyla şimdi ne diyecekler? Şimdi ne olacak? Yani Trump dediği gibi kardeşimizin, abimizin de dediği gibi, yani Trump Netanyahu'dur. Netanyahu Trump'tır. Bunların arasında bir fark. Birisi Hristiyan Siyonist, birisi Yahudi Siyonist. Zaten ikisi de biri yeryüzünü İsa ve Mesih'in gelmesi için hazırlamakla görevli olduğunu iddia ediyor. Öbürü de onun destekçisi olmanın ibadet anlamında olmakla kendisini görevlendirmiş oluyor. Muhammed Bey, size döneyim isterseniz. Trump'ın açıklamaları noktasında şimdi gelen açıklamaları da güncel olsun diye sevgili editörüm İlyas atıyor bana. Ben onların üzerinden gideyim ama tabii şu da önemli. Birleşmiş Milletler'de Netanyahu'nun esnasında salonun boşalması güzel bir tepkiydi aslında. Bu paralelde de tabii ki ben şimdi Netanyahu ile Trump ikisi Avrupa devletlerini aslında karşısına almış. Birleşmiş Milletleri karşısına almış bir görüntü görünüyor. Açıklamayı okuyup ondan sonra isterseniz size devredeyim. Şimdi İsrail güvenliği ve Filistin başarısı için bir mermi bile sıkılmayacak. Birkaç gün içinde
Belki de ebediyen sıkılmamalı. Bu bölgenin liderleri bunun gerçek olma şansının yüksek olduğunu söylüyor. Demek ki bu arada diğer liderlerle de aslında bu planın üzerine belki de görüşmelerde, arka planda görüşmeler sağlandı herhalde. Çünkü liderlerin de böyle söylediğini söylüyor. Tarihteki hiçbir başkan İsrail'e dostane olmadı. İbrahim anlaşmaları harika. İran da buna dahil olabilir. Umarım İran ile de anlaşabiliriz. Buna açık olacaklarını düşünüyorum. Bu anlaşmanın bir üyesi olacağını düşünmüştüm. Ekonomik anlamda iyi olur. Yine ekonomiyi bağlıyor yani esnaf, tacir Trump. Bu tabi açıklamaların bir kısmı yine devamında daha fazla silah ateşlenmeyecek. Arap ve Müslüman ülkeler Hamas ile ilgilenmeli. Bizim ilgilenmediğimiz bir grup Hamas için söylüyor. Eğer yapmazlarsa İsrail ABD'nin tam desteğiyle binlerce yıldır bu süreçteydi. İsrail Hamas'ı yok etme konusunda benim tam desteğim olacak diyor Trump. Evet, bu Birleşmiş Milletler'le ilgili o süreçte de Trump Netanyahu'nun konuşmasındaki boşalmıştı salon. Orada bir tepki ortaya koymuştu. Avrupalı delegeler, delegasyonlar, liderler. Bununla beraber Trump'ın bu desteğini, bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsun Muhammed Hocam? Evet, şimdi Birleşmiş Milletler tabii herkesin çıkıp orada konuşmalar yaptığı, hamasi bazılarının söylemler savurduğu bir yer olarak karşımıza çıkıyor bu zirveler. Öyle oldu yine. Tabii Netanyahu'nun yalnız kalması önemliydi. Orada soykırım işlediğine dair büyük bir kanaat var. Bu önemli. Fakat bunun ötesinde başka bir öneme sahip mi diye bakacak olursak ve işi az önce sizin de bahsetmiş olduğunuz batılı ülkelerin, Avrupa ülkelerinin nasıl bir tavır sergileyeceğine getirecek olursak, şahsen ben Avrupa ülkelerinin Amerika'nın aleyhine bir tutum, somut bir tutum sergileyebileceklerini pek düşünmüyorum. Keşke yanılsam. Ama genel olarak Avrupa Birliği dediğimiz bu organizasyonun çatısı altındaki ülkelerin topyekün böyle bir tavır sergileyeceklerini pek zannetmiyorum. Bugüne kadar yapamadılar zaten. Bir örnek verecek olursak, bildiğiniz gibi İran'la bir nükleer anlaşma imzalanmıştı Obama döneminde. Trump ilk döneminde geldiği zaman tek taraflı olarak o anlaşmayı yırtıp atmıştı birden. Avrupa ülkeleri de buna demişlerdi ki ya biz bu anlaşma sayesinde birçok anlaşma yaptık İran'la da, ticari vesaire, birçok şey bağlamış. Bunları bize zarara uğruyoruz şimdi. Bir tek taraflı yırtıp attınız deyip şey yapmışlardı, itiraz etmişlerdi. Amerika'da hayır, ben yırtıp atıyorum bunu, sonlandırıyorum, bu konuda sizi dinlemeyeceğim dedi. İtiraz etmelerine, istememelerine rağmen boyun eğmek durumunda kaldılar. Şimdi o İran şeyi vardı ya, onu da eklemiş olayım buraya, İran konusu açılmışken. Evet. Onun da bu Abraham anlaşmalarına katılmasını istiyorum demesi zamanlaması bakımından manidar. Çünkü geçtiğimiz günlerde tetik mekanizmasının hayata geçirilmesi meselesi gündeme geldi. İran'a karşı Birleşmiş Milletler yaptırımlarının tekrar gündeme getirilmesi için Avrupa ülkeleri buna onay verdiler. Şimdi daha da zor duruma düşürmeyi planlıyorlar orayı. O yüzden zaten sıkışıyorsun, zaten zor durumdasın, bak yaptırımlar var üzerinde, daha da bu yaptırımları sıkılaştıracağız. Gel sana da işte bir şey yapalım, teslim ol. Hani Hamas'a teklif ettiğini ona da teklif ediyor. Yarın öbür gün bize de teklif eder. Yani bölge ülkelerinin hepsinin bunun farkında olması lazım. Şimdi o yüzden bu Trump'ın açıklamış olduğu maddeler sadece biz bugün Filistin'i konuşuyoruz ama hepimize bir ders olması lazım. Bölge ülkelerine, özellikle Müslüman ülkelerin hepsine bir ders olması lazım. Ya biz bu zillete layık mıyız? Bu boyun eğiş içerisinde yaşamak zorunda mıyız diye hepimizin kendi kendimize sormamız lazım. Yani sorup bu sorunun cevabını doğru şekilde cevaplandıranlar var. Nerede onlar? Şimdi Gazze'ye gidiyorlar onlar. Evet. Sumut filosunda Gazze'ye gidiyorlar. Onların hepsine selam olsun. Farklı inançlardan, mezheplerden, etnik kökenlerden tek yumruk olmuşlar. Çünkü hepsi anti-Siyonist. Az önce onun bahsi açıldı. Oraya da bir ekleme yapmış olalım. Hatta bir adım ileri götüreyim ben. O Siyonist olmak, hani Müslüman olmayı, Yahudi olmayı, Hristiyan olmayı gerektirmez meselesinde
Bugün bunun tezahürlerini görüyoruz. Bülent Bey az önce çok güzel ifade etti. 2 örnek verdi. İşte Endonezya'dan örnek verdi, bir de Pakistan'dan. Şimdi bir başka örneği de şuradan verelim, tam tersi örneği. Pedro Sanchez ve Gustavo Petro, Kolombiya ve İspanya. Şimdi bu ülkelerin liderleri de başından beri o kadar onurlu bir duruş sergiliyorlar ki birçok İslam ülkesinin liderinde bunların duruşunu göremiyorsunuz. İlk defa Birleşmiş Milletler kürsüsünde bir ülke lideri çıkıp dedi ki Gustavo Petro, bu dedi İsrail laftan falan anlamıyor artık. Hani mealen söylüyorum. Söylemek istediği şeyi söylüyorum. Artık bir askeri bir oluşum kurup bunun üzerine bu şekilde gitmemiz lazım. Yani buradaki soykırıma karşı olan ülkeler kimse bir araya gelelim ve bir askeri irade ortaya koyalım dedi. İlk defa Birleşmiş Milletler'de böyle bir şey söylendi. Bunu söyleyen Kolombiya. Bunu söyleyen Müslüman bir ülke olmalıydı. Bunu söyleyen Türkiye olmalıydı. Kesinlikle. Bunu söyleyen Birleşmiş Milletler'deki başka Müslüman ülkeler olmalıydı. Bu zamana kadar iddiaları olan ama o iddialarını maalesef çok üzülerek takip ediyoruz hala. Bir türlü tam olarak hayata geçirememiş olan ülkeler olması lazım. Evet. Fakat oradan geldi. O yüzden Siyonist kafalı olmak bazen Müslüman kıyafeti giydirilmiş, Müslüman gibi görünen birinde olabiliyor. Bunu gördük işte şimdi Endonezya'da. Bunu görüyoruz bazı Körfez ülkelerinin liderlerinde. Hala anlaşmalar yapılabiliyor. Sisi'de görüyoruz bunun örneğini mesela. Muhammed Bin Selman'da falan görüyoruz maalesef. Muhammed Bin Nahyan'da falan görüyoruz maalesef. Yani o taraflarda hala yağlı ballı ilişkiler devam ediyor. İsrail'le yeni anlaşmalar yapmaya devam ediyorlar. Mısır, İsrail'le birkaç ay önce yeni bir gaz anlaşması yaptı mesela. Soykırım devam ederken yapıldı. Şimdi bu Siyonist kafa. Yani Müslüman gibi görünür size. Oraya refah sınır kapısına gidenleri durdurup dövdürtecek kadar Siyonist kafalı olabiliyor. Ama Müslüman bir ülkenin başında duruyor. Evet. Rahmetli Mursi'yi devirip işte gelen Sisi rejiminden bahsedebiliriz burada. Şimdi durum böyle. Öbür tarafta da Pedro Sanchez, Gustavo Petro örneklerini verdik. Sorarsanız Müslüman gibi görünmüyor. Ama yaptığı iş Müslüman, yaptığı iş İslami, yaptığı iş hakkın tarafında. 7 Ekim 2023 Aksa tufanı insanlığı öyle bir böldü ki, bu bölme iyi bir bölme ama bölme bazen iyi de olur. Belki hayır, şer görünen şeyin içerisinde bir hayır da ortaya çıktı. Bütün maskeler düştü. Evet. İyiler ve kötüler olarak insanlık ikiye ayrıldı. Kesinlikle. Bazen iyilerin tarafında, şöyle bitireyim, iyilerin tarafında biz şeyleri gördük. Gayrimüslim olanları, farklı olanları gördük. İyilerin safında. Bazen de kötülerin safında güya Müslüman görünümlü olanları da gördük. Bugün bir sınav daha işte. Bir sınav daha. Trump'ın artı Netanyahu'nun bu teklifine karşı bakalım ne cevap vereceksiniz. Bakalım nasıl bir tavır sergileyeceksiniz. Hadi bakalım İslam ülkelerinin liderleri. Söz sizde diyelim. Sözü onlara bırakalım bakalım yarın öbür gün ne gibi bir tavır sergileyecekler. Gerçekten Kuvayi Milliye dedikleri Hamas'ın yanında gerçekten durabilecekler mi mesela? Bunu bekliyoruz. İbretle izleyeceğiz bu süreci. Evet, dediğiniz gibi bu adeta insanlığı kurtaracak aslında bir süreç. Dediğiniz gibi yeni bir sürece evriliyor 7 Ekim'den sonra. Şimdi liderlerin bir araya gelmesi, anlaşmalar imzalanması, kararlar verilmesi. Şimdi Orta Doğu'da yeni bir Pandora'nın kutusuna gebe aslında. Yeni bir Pandora'nın kutusu yeniden mi açılacak? Bu coğrafya yine bir sabah neye uyanacak? Bunu da tabii değerlendirmek gerekiyor. Bülent Bey, şimdi son 5 dakikaya girdik. Sumut filosu şimdi yola çıktı. Burada yani 44 ülkeden gemi var ama 70'in üzerinde ülkeden katılımcı var bu gemilerde. Evet. Bu ülkelerin de vatandaşları var. Şimdi Trump-Netanyahu görüşmesi çerçevesinde değerlendirelim bu Sumut filosunu. Şimdi 280 milden bahsediyor. 150 mil kalada uluslararası o İspanya'sı, İtalya'sı çekilecek. Yani gemiler asıl ihtiyacın olduğu yerde diyelim. O gemilerini, fırkateynlerini çekecekler geriye. Bir yandan da İsrail hazırlık yapıyor, saldırı hazırlıkları yapıyor. Bütün bu çerçevede değerlendirildiğinde bu filoyu ne bekliyor sizce? Bu kadar
44 gemiye saldırı kabiliyeti anlamında İsrail gerçekten bir saldırı düzenler mi, yoksa sadece gemileri Aşdod limanına çekip deport işlemi mi uygular? Uluslararası bir krize, 70 tane ülkeden bahsediyoruz. Bu açıklamalarla beraber, çünkü aptal dedi o gemide bulunan ülkelerin, vatandaşların liderlerine aptallar dedi. Bu açıklamayla beraber değerlendirildiğinde bu filoya saldırısı uluslararası bir krize sizce sebep olur mu? Uluslararası bir krize sebep olacaktır tabii. Programımızın ilk başlarında da belirttiğimiz üzere bir illüzyon, 80 yıldır bir soykırım endüstrisi var. Yani işte Hollywood'la başlayan bir şey. Evet. İşte mazlum Yahudiler ne yapsınlar? Holocaust'a uğradıkları için İsrail onların hakkı. Zaten onların çok tarihsel vatanı orası. Dolayısıyla oraya Batı onları yerleştirmek borçlarıydı. Borçlarını ödediler. Evet. Söylemi üzerinden gelişen bir İsrail illüzyonu vardı. Ve sürekli işte mazlum Yahudi ve terörist Arap ya da terörist İslamcı gibi bir şey üzerinden gelişiyordu bu söylem. Ama bu söylem 7 Ekim sonrası özellikle 7 Ekim saldırılarında müdahaleyle başlayan, bu arada onu da belirtelim. Evet. Yani 7 Ekim saldırılarında Hamas ve beraberinde 8-10 örgüt beraber bir operasyon yaptılar. Ama bu operasyonun müdahale esnasında orada ölenlerin yarısından fazlası İsrail müdahalesinde öldüğü tespit edildi. Bu da, onu da belirtelim. Yani orada da bir Siyonist aslında şey var, karartma var. Ve ardından yani 8 Ekim'den sonra başlayan soykırım, yani 7 Ekim tamamen unutturan ve 8 Ekim'den sonra başlayan bambaşka bir soykırım süreci var. Şimdi bu o illüzyon makinesini çökertti. Bu da toplumda işte müzik dünyası, sanat, diğer sanat dallarında, Batı dünyasına da insanların büyük bir öfke ve tepki göstermesi, vicdanlı insanların. İşte Kolombiya'dan bahsedildi, demin Muhammed Bey bahsetti. Evet. Yani Kolombiya, mesela Kolombiya aslında Amerikan yanlısı bir ülkedir. Hani Latin Amerika'da bir Arjantin, bir Kolombiya vardır. Evet. Kolombiya devlet başkanı bundan bahsediyor. Bakın bu önemli. Hani Venezuela bahsetse hani neyse deriz, çünkü zaten bir sosyalist bir gelenekten geliyor. Evet. Kolombiya'ya kadar bu ulaştı. Şimdi bu çember daralıyor dediğimizden kastım buydu. Şimdi bu olay bu çemberi daha da daraltacaktır. Evet, Amerika'nın vermiş olduğu izinle, işte Trump'tan gelen sinyallerle muhtemelen İsrail gemileri, İsrail savaş gemileri çok kapsamlı bir operasyona, maalesef yani bunu üzülerek söylüyorum ama muhtemelen büyük olasılıkla Sumut filosuna müdahale edecektir. Ve oradaki insanları daha önceki işte Medlin gemisinde vesaire olduğu gibi derdest edip işte gözaltına alıp daha sonra deport edecektir. Gemilere el koyacaktır. Ama bakın bu olayın kendisi zaten, yoksa bunu da belirtelim mi? Yani buradaki amaç fiziksel olarak illa ablukayı kırmak da değil aslında. Evet. Yani siz kıramayabilirsiniz. Yola çıkmış olmanız ve şu an orada olması Sumud'un büyük bir eylemin başarıya ulaştığını gösteriyor zaten. Kesinlikle. Yani dünyanın en etkili sivil protestolarından birisi. Çok zor bir organizasyon ve çok maliyetli bir organizasyon. Bu kadar ülkeden gemileri toplayıp, o kadar insanı toplayıp falan. Yani zaten şu an onlar kazandılar. Muhammed Emin Yıldırım Hoca'dan, işte Gülden Sönmez'e vesaire, yani hepsine binen binemeyen, bütün o organizasyonun bütün parçaları zaten şu an amacına ulaştı. İsterlerse gözaltına alsınlar, isterlerse Gazze'ye ulaşsınlar. Şu an zaten eylem amacına ulaşmıştır, başarmıştır yani. O da nedir? Bu daralan çemberi daha da daraltmak. Yani İsrail şimdi ne yapmış olacak? Elinde hiçbir silah olmayan, barışçıl bir şeye müdahale etmiş olacak. Bu açıdan böyle bir durum söz konusu. Ama biz ne yapmalıyız? Son cümleleri toparlayayım. Biz peki ne yapmalıyız? Sumut'ta şu an olmayan fiziksel olarak ama gönlü, kalbi orada atan Filistin dostları olarak ne yapmalıyız? Biz kendi yönetimlerimizi, Türkiye'de isek Türkiye yönetimini, İtalya'da isek İtalya yönetimini, neredeyse işte o 70 küsur vatandaş olan ülkeler, kendi yönetimlerimizi zorlamalıyız. Demeliyiz ki tıpkı tezkere eyleminde olduğu gibi 2003 yılında, demeliyiz ki ey yönetimim sen sorumlusun. Bu insanlar senin vatandaşın ve burada çok meşru bir hareket, eylem var.
Dolayısıyla sen bunu korumalısın. Çünkü orası Gazze'nin, Filistin'in karasuları, orası İsrail'in karasuları değil demeliyiz ve üzerimize düşeni yapmalıyız. Yani Sumut için Barbaros ol diyebilmeliyiz kendi ülkemiz açısından. Barbaros Hayrettin Paşa Akdeniz'de böyle bir şeyi simgeliyordu bugüne kadar. Dolayısıyla biz de bugün Sumut için Barbaros ol demeliyiz. Kendi yöneticilerimize desteklesek de muhalif olsak hakkı ve sabrı tavsiye etmek görevimizi yerine getirmeliyiz. Çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Muhammed Hocam sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok sağ olun efendim. Evet, kıymetli TV5 izleyicilerimiz, buluşma noktasının sonuna geldik. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. 3 saat boyunca, 3 bölüm boyunca TV5'i buluşma noktasını, ekranlarını evlerinde misafir eden tüm izleyicilerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz efendim. YouTube yorumlarıyla bizlere katkı sunan, destek veren, bizleri motive eden değerli izleyicilerimize de ayrı ayrı ben teşekkür etmek istiyorum. Her birinin yorumları çok kıymetli. Ve aynı zamanda 3 bölüm boyunca stüdyoda uzaktan bağlantıyla konuklarımız olan kıymetli konuklarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve bu yayının ekranlara aktarılmasında büyük emeği, özverisi ve gayreti olan TV5 teknik ekibimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Allah'a emanet olun efendim.